Ün, ünlü. Bunlar ne anlama geliyor? Kelime anlamına bakarsak herkesçe bilinip tanınan, ün salmış olan kişi demek. Peki bu ün salmış olan artık herkesçe tanınan insanlar bu üne nasıl kavuştu? Kendi yetenekleriyle mi? Şans eseri mi? Belki de birilerinin amaçlarına hizmet etmeleri karşılığında ünlü edilmişlerdir. İşte bugün üçüncü seçeneği, yani muhtemelen birilerinin amaçlarına hizmet etmek için ünlü edilmiş insanları göreceğiz. Hani o ilgi duyduğunuz ve birçok kişide merak uyandıran Illuminati bu işin neresinde, buna bakacağız. Ve işin ilginci, dünyaca ünlü olmuş bu insanların kendi itiraflarını ve korkularını izleyeceğiz. Bölüm 1. Ünlü olmak için atılan ilk adım. Sıradan bir insan nasıl ünlü olabilir? Üstün bir yeteneği vardır. Çok iyi bir sesi ya da başka bir meziyeti. Ünlü olmanın aslında birçok yolu var. Fakat dünyaca ünlü olmak çok başkadır. Bambaşka meziyetler gerektirir ve birçok taviz vermeyi. Sıradan hayatlarınızdan taviz verirsiniz. Mesela sakinlikten, yalnızlıktan ve belki de huzurdan. Peki siz ünlü olmak için nelerden taviz verirdiniz? Mesela ruhunuzdan taviz verir miydiniz? İşte ünlü olmak için verilen tavizlerden biri de bu. Ruhunu satmak. Bu benim çıkarım yaptığım bir şey değil ya da tüm ünlüler için geçerli bir şey de değil. Bu dünyaca ünlü olan bazı kişilerin bizzat kendi söylediği bir şey. Bir itiraf. You know what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Konuşan kişi Katy Perry ve olduğu yere gelebilmek için ruhunu şeytana sattığını anlatıyor. Bu elbette bir çeşit metafor. Fakat ben müzik için ömrümü, ruhumu verdim şeklinde bir metafor değil. Katy, çabaladım ve işler yolunda gitmedi. Ben de ruhumu şeytana sattım şeklinde ifade ediyor bu durumu. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Ruhunu şeytana satmak elbette gerçekte olabilecek bir şey değil. Anlatmak istediği şey endüstrideki bir güçle anlaşma yaptı. Olduğu yere gelebilmek için. Şöhretin bir bedeli olmalıydı. Zaten bunu söylerken yüzündeki üzgün ve pişmanlık dolu ifade aslında çok şeyi anlatıyor. Fakat Katy bu konuda yalnız değil. Why do you still do it? Why are you still out here? Bob Dylan, kendisi bir müzisyen ve Nobel, Oscar ve Grammy gibi ödüllerin hepsine sahip olan ilk kişi. Bakın ne diyor. Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. Tıpkı Katy gibi olduğu yere gelebilmek için bir anlaşma yaptığını açıkça itiraf ediyor. Uzun zaman önce yaptığı bir anlaşma. Kanye West. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This it came with a few toys like a Happy Meal. They try to suppress you. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq, control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. You Not see, it you. ain't no name I won't name. It's up. Kanye West konuşmasında Beyoncé ve Jay-Z'nin de kontrol edildiğini söylüyordu. İşte şimdi bu ikiliden Jay-Z'yi dinleyelim. You know, so it's like a mumbling effect. In Rain Man, he was always mumbling all these numbers, rattling off these amazing numbers, and he was like I guess an idiot. Jay-Z diğerleriyle aynı manada olan farklı bir konuşma yapıyor. Onlar anlaşma yaptıklarından bahsederken Jay-Z Rain Man'e dahil olmaktan bahsediyor. Yani burada anlaşma yaptıkları kişinin Rain Man olduğunu öğreniyoruz. Peki kim bu Rain Man? You know my new name will be? So, what's your name gonna be, man? Rain Man. Bölüm 2. Rain Man. Say Rain Man! Say Rain Man! Say Rain Man! Yeah, my soul is possessed by this devil. My new name is... Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Raise that Rain Man without question. Muscle my hustle and without... Hey, have you seen the Rain Man look into the sky? Speak of the devil, it's a
Onlarca şarkıda bu kelime yer alıyor. Rain Man. Türkçe'ye çevirirsek yağmur adam gibi bir anlam çıkıyor. İnternet araması yaptığımda ise 1988 yapımı bir komedi dram filmiyle karşılaştım. Fakat şarkı sözlerinde yer alan bu kelimenin filmle herhangi bir bağlantısını bulamadım. Yani şarkılarda bahsedilen Rain Man'le filmin konusunun hiçbir alakası yok. Daha derin bir araştırma yaptığımda bu kelimenin kişi ismiyle birlikte kullanıldığında yukarıdan gelen nimet anlamına geldiğini öğrendim. Rain, erkek ya da kadın fark etmeksizin kullanılabilen bir kelime. Tıpkı herhangi bir cinsiyet belirtmeyen tanrı kelimesi gibi. Yani özetle Rain Man, cinsiyet kavramı olmayan varlık ve yukarıdan gelen nimet gibi anlamlarda kullanılıyor. Rain yani asıl anlamındaki yağmur da gökten gelen bir nimettir. Fakat şarkılarda kullanılan rain kelimesi tamamen farklı ve asla bu anlamındaki kadar masum değil. Tüm bu şarkılarda Rain Man kelimesinin açıkça bir varlığı temsil ettiğini sanırım fark ettiniz. Peki Rain Man denen bu varlık da ne? Rain Man dedikleri şey şeytandan başkası değil. Aslında Eminem bir şarkısında zamanında bunu açıkça söylemişti. Şeytandan bahsetmişken bu Rain Man'in saldırısı. Rain Man'in bir şeytan olduğunu açıkça söylüyor. Bir başka şarkısında I forgot my name. My name was not to become what I became with this level of fame. My soul is possessed by this devil. My new name is Rain Man. adımı unuttum. Adım şöhretin bu seviyesine gelene kadar hiç olmamıştı. Ruhum şeytanın hakimiyeti altına girdi ve benim yeni adım Rain Man. Bazıları Rain Man derken şeytana olan inançlarını anlatıyorlar. Onu dinlediklerini söylüyorlar. Hatta ondan ilham aldıklarını. Right now I'm thinking like, where is this going? What does this track say? I look at music like a puzzle, like I try to figure it out. Figure out what I'm gonna say on it. Figure out the emotion in the track, what it's saying. Then I go through my Rain Man. Muhtemelen bazılarınıza bu garip geliyor, hatta saçmalık ya da kuruntu. İnsanların oturup bilgisayar başında sıradan şarkılardan kendince anlamlar çıkardığını mı düşünüyorsunuz? Müzik dünyasında her şeyin harika olduğunu, yetenekli olanların bir yerlere geldiğini ya da hiçbir kesime, hiçbir mesajın verilmediğini mi düşünüyorsunuz? Böyle düşünenler için söylüyorum. Yaptığınız deve kuşunun başını toprağa gömmesinden farksız. Anlatacaklarımı dinlemeye devam edin çünkü bunların neden ve hangi amaçla yapıldığından bahsedeceğim. Artık Rain Man dediklerinde şeytanı kastettiklerini açıkça öğrenmiş olduk. Başta size yaptıkları anlaşmalardan söz etmiştim. Bir yerlere gelebilmek, ün, şöhret ve para sahibi olabilmek için yaptıkları anlaşmalardan. Ve onlar bu anlaşmayı Rain Man ile yaptıklarını itiraf etmişlerdi. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Industry is not what it seems to be. I bet you there's rappers in here right now that can rap way better than me. You can rap way better than me. You will never be where I'm at because this industry is rigged. You have to go see this person and sit down and talk to them. You have to go and do this. You're a puppet. Hollywood Records contract, and I'm signing it to have my first record ever and selling my soul to Hollywood Records. I sold my soul to the devil. So I sold my soul to the devil. What was your bargain? To get where I am now. Onları yükselten, para ve şöhret sahibi yapan güç elbette Illuminati. Illuminati çoğu kişi tarafından alay konusu haline getiriliyor, sempatikleştiriliyor ve ciddiye alınmıyor. Bu kasıtlı yapılan bir şey. Dünyada söz sahibi olmuş köklü bir örgüt elbette amaçlarının ve yaptıklarının ortaya çıkmasını istemez. Bir şeyle ne kadar çok dalga geçerseniz gerçekliğini o denli yitirir. Pekala, şimdi çok daha ilginç bir noktaya geliyoruz. Rain Man en tepedeki güç. İnandıkları şeytan. Illuminati ise Rain Man'e inanan, ona hizmet eden gizli örgüt. Amaçları ise çok basit. İnsanları yaratıcıya olan inançtan uzaklaştırıp şeytana yaklaştırmak. Bunu şarkılarla ve ünlülerin özendirici hayat biçimleriyle yapıyorlar. Ve özellikle subliminal mesajlarla. Bir yazar, müzisyen ve yönetmen olan Lennon Honor, Rihanna'nın Umbrella klibindeki subliminal bir mesajı anlatıyor.
There are several things that immediately stand out about this frame. Something is not quite right here. It is probable that you have already sensed that something strange is going on in this frame. Let us take a closer look. First of all, it appears as if Rihanna is bent over, her head bowed low, her face against the floor. Her legs are parted, her arms upstretched, angled behind her. Look closely at Rihanna's hair. There are only a few strands leaning down towards the ground. How is this possible? If her head is fully bowed, then shouldn't all of her hair be leaning down towards the ground? Wouldn't gravity make this so? Secondly, there are anatomical impossibilities present in this frame. The distance between Rihanna's bowed head and shoulders is anatomically disproportionate. From this position, her neck would also have to be stretched downward at an anatomically impossible angle. But this is not all. The fact that we can simultaneously see the trapezius muscles and the pectoralis major muscles indicates that this frame has been doctored, changed, or digitally edited. The trapezius muscles and the pectoralis major muscles are posterior and anterior respectively. In other words, they are opposite of each other, one existing at one's back, the other at one's front. So then, how is it possible that we are able to see both so clearly here, unless this picture has been somehow altered? But why would it be altered? What purpose would it serve to alter this picture in such a way? Let's look closely at this area. This is not some protruding bone. This frame has been purposely altered. This small horizontal line is in actuality a right eye. We can therefore add the left eye, eyes, eyebrow ridges, small forehead region, top of head, horns, miscellaneous bone structure. The head of Rain Man is in plain sight. So why did we not see this in the first place? Well, this frame is extremely brief, which makes it only accessible on a subconscious level. By freezing the frame and taking a more critical look, we can register all of these subliminal elements on a conscious level. Çok çarpıcı bir detay değil mi? Buna 25. kare tekniği diyorlar. Fakat bu başka bir videonun konusu olsun. Illuminati ünlü yapmak için seçtiği kişilere para, şan, şöhret gibi birçok şey vaat ediyor ve bunların karşılığında bir anlaşma yapıyor. Bana, Rain Man'e ve amaçlarımıza hizmet edeceksin. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This came with a few toys like a Happy Meal. Bunlar genellikle 10 yıllık anlaşmalar oluyor. Nereden bildiğimi sormayın. Bazıları anlaşmaya sadık kalırken, bazıları ise Illuminati'nin istekleri bitmeyince bağları koparmak istiyor. Ama bunu yapmak için bir bedel ödemeleri gerekiyor. Bölüm 3. Zirveden dibe. Müzik endüstrisindeki büyük güçle anlaşma yaparak inanılmaz bir şöhret kazanan dünyaca ünlü bazı isimler, endüstrideki gücün bitmek bilmeyen isteklerini yapmak istemediğinde onlara bu şöhreti nasıl elde ettikleri hatırlatılıyor. Başlıyor. Örneğin dünyaca ünlü rapçi DMX. Onlardan kurtulmak istedi. Hatta onlara inat 2006 yılında dini içerikli bir şarkı yaptı ve artık bir yaratıcıya inandığını açık açık belirtiyordu. Şarkıda hem onlara karşı geldiğini hem de inancının değiştiğini açıkça göstermişti. İşte bu noktadan sonra DMX'in kariyerinde ciddi bir çöküş yaşanmaya başladı. Çünkü hakkında kötü haberler çıkmaya başlamıştı. Ona göre imajını yıkmaya çalışıyorlardı. Bir yıl sonra 2007'de içinde bulunduğu müzik endüstrisini eleştiren bir şov yaptı. I'm not an industry artist. I'm an artist in the industry. So I do what the fuck I want because nobody can finish me. The industry wanted, dead or alive, new artists to sell their souls in the way they survive. The industry don't give a fuck about you. But the industry couldn't make a dime without you. 2009 yılında ise kariyeri tamamen yerle bir oldu ve hapse atıldı. DMX 90 gün sonra hapisten çıkmıştı. Fakat hapisten sonra tüm imajı yerle bir olmuştu. Ama asıl sürpriz çok daha ünlü birinin onlarla bağını koparmak istemesi oldu. Eminem.
Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem tıpkı DMX gibi buna katlanamaz hale gelmişti. Ruh hali adeta bir çöküş içerisindeydi. Eminem Goodbye to Hollywood isimli şarkısında aslında pişmanlığını biraz da olsa belirtmişti. I never dreamt I'd get to the level that I'm at. This is whack. This is more than I ever could have asked. I'm trapped. If I could go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil. I'll never get it back. I just wanna leave this game with level. Geri dönebilseydim ruhumu şeytana asla satmazdım kısmı aslında çoğu şeyi özetliyor. Fakat ilerleyen yıllarda bu durum çok daha kötüye gidecekti. Söyleyeceklerim elbette bitmedi. Eğer bu video için 30.000 beğeni gelirse gizemli ölümüyle bilinen Tupac hakkında konuşacağız. Eminem'in inanılmaz çöküşünü, değişimini ve ünlülerin Illuminati ile olan savaşını ele alacağız. Is there anything else you'd like to say to the people who are watching this tonight? Pray for me, because I pray for you. Don't believe everything you hear. Don't believe everything you read. And only believe half of what you see.